Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında çok lezzetli, 2 yılda geçse kesinlikle bozulmayan, şekerlenmeyen vişne reçelinin yapımını göreceğiz. Öncelikle burada 1 kilogram vişne var. Vişneleri bol suda birkaç defa yıkayalım. Suyunun süzülmesini bekleyelim. Vişneleri yıkadım. Bol suda suyunu da süzdüm. Şimdi bir pipet yardımıyla çekirdeklerini çıkaralım. Sap bölümünden pipeti batırınca çok rahat çıkacaktır. Bu şekilde çekirdeklerini çıkarıp buzluğa da atabilirsiniz. Benim daha geçen yıldan dondurmuş olduğum vişnelerim var. Arada vişne suyu yapıyorum, marmelat yapıyorum, pasta süslemelerinde kullanıyorum. Gerçekten tazeliğini koruyor. Bu şekilde çekirdeklerini çıkarıp daha sonra bir buzdolabı poşetine doldurup saklayabilirsiniz eğer isterseniz. Biz şimdi reçel yapacağız. Çekirdeklerini çıkardım. Şimdi uygun bir tencerenin içine alıyorum. Araya kaçan çekirdekleri varsa onları da çıkardım. 1 kilogram vişneye 1 kilogram toz şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra bunu bir gece buzdolabında bekletelim. Üzerini kapatalım. Buzdolabında bekletelim. Eğer buzdolabında yer yoksa balkonda da bekletebilirsiniz. Kapağını kapatıp. Evet, bir gece buzdolabında beklettim. Gördüğünüz gibi şekerler erimiş. Görüyorsunuz, çoğunluğu erimiş. Vişne de kendi suyunu bırakmış. Şimdi artık kaynatma işlemine geçebiliriz. Ocağı alalım. Ocağın orta gözünü açalım ve kaynatmaya başlayalım. Daha en başında 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Tereyağı hem kıvam verir, hem parlaklık, hem de bozulmasını da önler ve lezzet verir. Bu şekilde bir de taşmasını önler. O yüzden tereyağını en başında ekliyorum ve vişne reçeli veya herhangi bir reçel yaparken taşmasını önlemek için geniş bir tencere kullanalım ki taşmasın. 20 dakikadır kaynıyor. 20 dakikanın sonunda 1 çay kaşığı limon tuzu ekledim. Karıştırıyorum. Kaynama süresi daha uzun olabilir. Çünkü ocağın ısısına göre değişebilir. Ben yüksek ateşte devamlı kaynattım, arada bir karıştırarak. Şimdi bir tabakta test yapacağım, olmuş mu olmamış mı diye. Şu anda çünkü çok sıvı görünüyor. Bir porselen tabağın içine bir miktar reçeli döktükten sonra ortasından bir çizgi çekiyorum. Bakınız, bu şekilde kolay kolay birleşmiyorsa artık kıvamı olmuş demektir. Sıvı görünse de bu sizi yanıltmasın. Daha fazla kaynatırsanız çok katı olur. Ekmeğe süremezsiniz. Çünkü bu bekledikçe de katılaşacaktır. Kıvamı gayet güzel olmuş şu anda. Artık ocağın altını kapatabilirsiniz. Görüyorsunuz. Çok güzel rengi. Eğer ocağın altını kısarsanız, kısık ateşte yaparsanız rengi bozulabilir. Böyle bulanık bir renk alır. Kırmızı olmaz. O yüzden ocağın orta gözünde, orta ateşte, böyle yüksek ateşte kaynatmaya devam edebilirsiniz. Şimdi ben küçük kavanozlar kullanıyorum.
3 tanesini hazırladım kavanozun. Çok sıcak, böyle kaynar kaynar kavanozlara dolduralım. Eğer eviniz güneş görüyorsa bunu bu şekilde üzerine bir tülbent geçirip güneşte bir gün bekletirseniz çok daha güzel olur. Daha kıvamlı olur. Ama zamanınız yoksa bu şekilde kaynar kaynar da kavanozlara doldurup ters çevirirseniz zaten vakumlanacaktır. Rengini, lezzetini 2 yılda geçse o şekilde koruyacaktır. Sıcak doldurunca vakumlanıyor, kapağı içine çöküyor. O sayede tazeliğini her daim koruyor. Ben 3 küçük kavanoz hazırlamıştım fakat 2,5 kavanoz çıktı. 300 milimlik kavanozlar bunlar. Gerisini de bir kaseye alalım veya bir tabağa alalım. O şekilde rengini görüyorsunuz. Özellikle beyaz bir kap kullandım rengini görebilmeniz için. Şu anda sıcak. Yavaş yavaş da katılaşmaya başlıyor. Rengini görüyorsunuz. Gerçekten benim tarifimle yaparsanız çok lezzetli, şahane vişne reçeli yapmış olursunuz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda size bildirim gelir, haberiniz olur. Evet, beyaz kaşıkla da gösteriyorum rengini, kıvamını. Harika oldu. Şöyle 1-2 saat bekleyince daha da güzel katılaşır. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.